Zamanda yolculuk, insanların hayal gücünü ve merakını tetikleyen, bilim kurgu eserlerinin sıkça konu aldığı heyecan verici bir kavramdır. Zaman yolculuğu, geçmişe ya da geleceğe seyahat etmek anlamına gelir ve bu fikir yüzyıllardır insanların zihnini meşgul etmektedir. Zaman yolculuğu konusu, popüler kültürdeki yerini alarak birçok roman, film ve televizyon dizisi gibi medya araçlarında sıkça kullanılmıştır. Ancak, zamanda yolculuk kavramı sadece kurgusal bir konu olmanın ötesinde bilimsel araştırmaların da odak noktası haline gelmiştir. Zaman yolculuğuyla ilgili teoriler ve çalışmalar, fizik, matematik ve kuantum mekaniği gibi disiplinlerdeki ilerlemelerle birlikte ortaya çıkmıştır. Zaman yolculuğunun bilimsel olarak ele alınması, Albert Einstein'ın özel görelilik teorisi ve daha sonra geliştirdiği genel görelilik teorisiyle önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Özel görelilik, zamana bağlı olarak uzayın bükülmesini ve hızlanmanın zaman üzerindeki etkilerini açıklamıştır. Genel görelilik ise kütleçekimi alanının zamanı nasıl etkilediğini ve zamanın eğri bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Bu teoriler, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini göstermiştir. Ancak, gerçek bir zaman yolculuğu cihazı yapmak ve pratikte kullanmak oldukça karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Zaman yolculuğuyla ilgili araştırmalar, bilim insanlarının hayal gücünü zorlamış ve farklı teorilerin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Zaman yolculuğu kavramının tarihi, zamanın kendisi kadar eski olmasa da, insanlık tarihinde geriye uzanır. Antik mitolojilerde ve hikayelerde zaman yolculuğuna dair bazı ipuçları bulunur. Örneğin, Antik Yunan mitolojisinde, Tanrı Hermes'in zamanda yolculuk yapabileceğine inanılırdı. Benzer şekilde, diğer mitolojilerde de zamanda yolculuk konusu yer alır. Ancak, zaman yolculuğu fikri bilimsel olarak incelenmeye başlandığında, gerçekçi bir temele oturtulması gerekmekteydi. İlk ciddi zaman yolculuğu teorisi, H.G. Wells'in ünlü romanı, Zamanda Yolculuk ile ortaya çıktı. Wells, kitabında zaman yolculuğunu bir makine aracılığıyla gerçekleştiren bir karakteri konu almış ve zamanda yolculuğun mümkün olabileceğine dair bir hayal kurmuştur. Wells'in kitabı, zaman yolculuğuna dair ilgiyi artırmış ve gelecekteki bilimsel araştırmalar için bir ilham kaynağı olmuştur. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, zamanda yolculuk kavramı daha fazla ilgi çekmeye başladı ve bilimsel çevrelerde tartışılmaya başlandı. Albert Einstein'ın görelilik teorileri ve diğer fiziksel keşifler, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini düşündüren ipuçları sağlamıştır. Ancak, pratikte zamanda yolculuk yapabilmek için bilim insanlarının karşılaştığı zorluklar ve sınırlamalar büyük ölçüde mevcuttur. Zamanda yolculukla ilgili teorilerden biri, zaman döngüleri kavramıdır. Bu teoriye göre, bir kişi geçmişe gittiğinde, olaylar zinciri zaten gerçekleşmiş olduğu için herhangi bir değişiklik yapamaz. Bunun yerine, geçmişteki olaylar zaten yolculuğu gerçekleştiren kişiye uyum sağlamıştır. Bu teori, zamanda yolculuğun, paradoksları önlemek için kendi kendini düzeltme mekanizmalarıyla birlikte işlemesi gerektiği fikrini savunur. Bununla birlikte, zamanda yolculukla ilgili diğer bir teori, paralel evrenler kavramıdır. Bu teoriye göre, zamanda geri veya ileri yolculuk yapıldığında, farklı zaman çizgileri üzerinde farklı gerçeklikler oluşur. Yani, geçmişe gidildiğinde, alternatif bir geçmişte değişiklik yapılır ve yeni bir paralel evren yaratılır. Bu şekilde, zamanda yolculuk yapan kişi, kendi gerçekliği üzerinde herhangi bir etki yapmadan başka bir gerçeklikte değişiklik yapabilir. Zamanda yolculuğun pratik uygulamaları üzerine yapılan araştırmalar ve deneyler, fizikçilerin zamanın doğasını anlamak için çeşitli yöntemler geliştirmesine yol açmıştır. Bunlar arasında, kara deliklerin kullanılması, uzay zamanın kıvrılması ve kuantum mekaniği prensiplerinin kullanılması gibi farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kara delikler, yoğun kütleleri nedeniyle uzay zamanı büyük ölçüde eğilen astronomik fenomenlerdir.
Teorik olarak, bir kara deliğin yakınında zamanın daha yavaş aktığı ve bir gözlemci için zamanın farklı hızlarda ilerlediği düşünülmektedir. Bu nedenle, bir kara deliğin etrafında dönmek veya içine düşmek, zamanda bir tür yolculuk etkisi yaratabilir. Ancak, bu konuda daha fazla araştırma ve çalışma gerekmektedir. Uzay zamanın kıvrılması ise genel görelilik teorisine dayanır. Büyük kütlelere veya enerji yoğunluklarına maruz kalan uzay zaman, eğrilebilir ve bükülebilir bir yapıya sahiptir. Bu eğrilmeler ve bükülmeler, zamanda yolculuk etkilerini mümkün kılabilir. Teorik olarak, bir uzay zaman kıvrımı oluşturarak, bir noktadan diğerine daha kısa bir yolculuk süresi elde edilebilir. Ancak, bu konuda henüz deneysel kanıtlar veya uygulamalar bulunmamaktadır. Kuantum mekaniği ise, mikroskobik düzeydeki parçacıkların davranışını açıklayan bir fizik dalıdır. Kuantum teorisi, belirli durumların süperpozisyonlarını ve ölçüldüğünde belirli bir duruma düşmelerini içerir. Bazı teoriler, kuantum fiziği prensiplerini kullanarak, kuantum durumlarının zaman içinde değiştirilebileceğini ve bu şekilde zamanda yolculuk yapmanın mümkün olabileceğini öne sürer. Ancak, bu teoriler de henüz deneysel olarak kanıtlanmamıştır ve kuantum düzeyindeki fenomenlerin zamanda yolculuk için nasıl kullanılabileceği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Zamanda yolculukla ilgili çalışmalar ve araştırmalar, günümüzde hala devam etmektedir. Bilim insanları, yeni teoriler geliştirmek, daha fazla deneysel kanıt toplamak ve zamanda yolculuğun pratik uygulamalarını keşfetmek için çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte, zamanda yolculuğun mümkün olup olmadığı hala bir tartışma konusudur ve bilimsel topluluk arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı bilim insanları, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini ve gelecekte bu teknolojinin geliştirilebileceğini düşünmektedirler. Onlara göre, daha ileri düzeyde anlaşılacak fizik prensipleri ve teknolojik ilerlemeler, zamanda yolculuk yapmayı gerçekleştirebilir hale getirebilir. Ancak, bu görüşü savunanlar, zamanda yolculuğun teknik zorluklarını, paradoksları ve etik sorunları da göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtmektedirler. Diğer bilim insanları ise zamanda yolculuğun sadece bir kurgu ve hayal ürünü olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre, zamanda yolculukla ilgili teorik çerçeveler olsa da, bu teorilerin pratik uygulanabilirliği veya gerçek dünyada kullanılabilirliği konusunda ciddi şüpheler vardır. Zamanda yolculukla ilgili paradoksların çözülmesi, enerji gereksinimleri, teknolojik engeller ve etik meseleler gibi birçok zorluk olduğunu belirtmektedirler. Günümüzde, bilim insanları zamanda yolculuk konusunda çeşitli deneyler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Bunlar genellikle çok küçük ölçekte ve sınırlı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen deneylerdir. Örneğin, bazı deneylerde ışık hızına yakın hızlarda hareket eden parçacıkların davranışları incelenmekte ve zamanın bu hızlarda nasıl etkilendiği araştırılmaktadır. Bu tür deneyler, zamanda yolculukla ilgili teorilerin test edilmesine yardımcı olabilir ve zamandaki potansiyel etkileri daha iyi anlamamıza katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, zamanda yolculuk kavramı insanlık için hala büyüleyici ve merak uyandıran bir konudur. Bilimsel araştırmalar ve ilerlemeler, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini göstermiştir, ancak pratik uygulamalar ve teknolojik engeller hala çözülmesi gereken zorluklar arasındadır. Zamanda yolculuk konusu, bilimsel topluluk ve popüler kültür arasında ilgi odağı olmaya devam edecek ve insanların hayal güçlerini beslemeye devam edecektir. Gelecekte, zamanda yolculuğun gerçekliği hakkında daha fazla bilgi edinildikçe, bu heyecan verici konuyla ilgili daha fazla keşif ve anlayışa sahip olacağız.